Hoş geldin. Bugün seninle birlikte yepyeni bir bilgi yolculuğu, derinlemesine bir inceleme için buradayız. Evet, merhabalar ve masamızda bugün öyle sıradan belgeler yok. Gerçekten çok farklı dünyalara ait devasa bir dosya var önümüzde. Kesinlikle öyle, yani kelimenin tam anlamıyla o tozlu raflardan çıkarılmış bir dosya bu. Düşünsene, bir yanda Sovyet Rusya'nın o çiçeği burnunda diplomatının şahsi anıları duruyor. Diğer yanda da inançları uğruna resmen kariyerini tehlikeye atan bir İngiliz tarihçinin sarsıcı itirafları var mesela. Aynen. Biraz ötede efsanevi Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in o çamur ve barut kokan muhabirlik notları. Ha, bir de tarihe damga vurmuş o kibirli İngiliz devlet adamlarının diplomatik manevralarını da unutmayalım. Tabii onlar da var. Yani bugün bu dosyayı seninle birlikte en ince ayrıntısına kadar deşeceğiz. Bugünkü asıl misyonumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü, Kurtuluş Savaşı'nın o akıl almaz zorluktaki yıllarını ve modern Türkiye'nin doğuşunu anlamak. Ama içeriden değil. Aynen öyle. Tamamen dışarıdan bakanların, yani yabancıların gözünden okuyacağız. Olayların kalbinde olanların değil, o topraklara dışarıdan gelip ön yargılarıyla yüzleşenlerin perspektifinden bakacağız. Peki, bunu biraz açalım. Açalım tabii. 1920'lerin o çalkantılı kan ve ateşle dolu yıllarına girmeden önce bu topraklardaki kültürün tarihsel algısına dair çok ilginç notlar var elimizde. Batılılar veya o dışarıdan gelen seyyahlar Türk karakterini geçmişte nasıl tanımlıyordu? Sadece savaşçı bir toplum algısı mı hakimdi? Aslında hayır. Yani çok daha derin ve çok boyutlu bir arka plan sunuyor bu anılar bize. O 20'lerdeki muazzam direnişin psikolojisini anlamak için yabancıların yüzyıllar öncesinden beri tuttukları notlara bakmak şart. Kesinlikle. Ne bileyim, mesela 14. yüzyıla gidelim, ünlü seyyah İbn Battuta'ya. Hı hı. Anadolu'yu karış karış gezen Battuta, Alanya'dan itibaren karşılaştığı o sarsılmaz misafirperverlik karşısında öylesine etkileniyor ki, bolluk ve bereket Şam diyarında, sevgi ve merhametse Rum'da diyor. Evet, gittiği her köyde sıradan insanların hiç tanımadıkları bir yabancıyı ağırlamak için nasıl çırpındığını anlatıyor. Ya da 13. yüzyılda aslında Doğu'yu Hristiyanlaştırmak gibi çok net bir misyonla yola çıkan Dominik papazı Ricolde de Montecroce'nin şaşkınlığını düşün. O çok çarpıcı bir örnektir. Papaz hatıratında Müslüman Türklerin sırf onları özgür bırakmak ve inançları gereği sevap kazanmak için Evet. Hristiyan köleleri kendi ceplerinden altın ödeyerek satın aldıklarını büyük bir hayretle belgeliyor. Düşünsene adamın zihnindeki şablon tamamen yıkılıyor. Tabii, çünkü beklediği düşman profili bu değil. Ruslara yenilip Osmanlı'ya sığınan İsveç kralı Demirbaş Şarl'ın hikayesi de bu anlamda çok acayip. Demirbaş Şal meselesi tam bir diplomatik ironi aslında. Ya adam bir kral, üstelik kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta sığınmacı durumuna düşmüş ve kendini şefkatin esiri olarak tanımlıyor. Avrupa'nın o dönemki genel geçer barbar doğu algısıyla tamamen çelişiyor bu. Kesinlikle. Diyor ki, Poltava'da esir oluyordum, ölümden kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim diyor. Evet. Yani bu sadece diplomatik bir nezaket olamaz. Olamaz zaten. Bu algı yüzyıllar boyunca farklı biçimlerde tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Mesela 1717'de İstanbul'da bulunan İngiliz elçisinin eşi Lady Mary Wortley Montagu'nun mektupları var. O mektuplar müthiştir. Evet, toplumsal ahlak boyutuna ışık tutuyor. Montagu, Osmanlı toplumundaki ticari dürüstlüğü incelerken çok ince bir İngiliz mizahı yapıyor orada. Hani şu alınlara kızgın demir basılma meselesi, değil mi? Ta kendisi, Osmanlı'da yalancı olduğu anlaşılan kişilerin alınlarına kızgın demir basıldığını anlatıp, keşke bu kanun bizde de uygulansa diyor. İngiltere'yi kastederek. Tabii canım, ne kadar kibar sınıfına mensup kişinin kaşlarına kadar inen peruklarla dolaşmaya mecbur kaldığı görülürdü diye de dalgasını geçiyor. Müthiş bir gözlem. Bir de işin askeri ve devlet aklı boyutu var. Orada da Profesör Hatterroh'un lojistik analizleri devreye giriyor. Hattırat'ın tespitleri gerçekten hayranlık uyandırıcı. Osmanlı Sarayı, mimari olarak Avrupa'daki o devasa şatolara kıyasla çok daha mütevazi kalıyor belki ama
Ama devlet aklı inanılmaz karmaşık işliyor. Düşünsene bir askerin 3 yıl sonraki sefer sırasında geçeceği bir Anadolu köyünde yiyeceği üzümün bile lojistiği önceden planlanıyor. İşte bunu büyük resimle birleştirirsek, tarih boyunca dış gözlemcilerin altını defalarca çizdiği bu özellikler, yani onur, sarsılmaz bir toplumsal dayanışma ve o müthiş organizasyon yeteneği, Hı hı. 1919 ile 23 yılları arasındaki o ölüm kalım mücadelesinin aslında tarihsel DNA'sını oluşturuyor. General Hamilton'ın o meşhur sözünü hatırlayalım tam burada. Dünyada Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz diyor adam. İşte yüzyıllardır biriken bu karakter, her şeyin bittiğinin sanıldığı o yıkım yıllarında tekrar alevleniyor. Ve o yıkım yılları dediğimiz dönem gerçekten de bir ulus için mutlak bir sıfır noktası. Sen de biliyorsun 1919'un tablosuna baktığımızda durum felaket. Tam bir karanlık. Başkent İstanbul, İtilaf Devletleri Donanması tarafından işgal edilmiş. Yunan ordusu batıdan, Ermenistan doğudan Anadolu'ya girmiş. Ordular tersis edilmiş. Ortalıkta sadece yoksulluk var, salgın hastalıklar var, çaresizlik var. İmparatorluk fiilen parçalanmış durumda. Evet, tam bir umutsuzluk girdabı. İşte tam bu sırada Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesine çıkıyor ve silah arkadaşlarıyla yepyeni bir direnişin temellerini atıyor. Peki dünyadan tamamen izole edilmiş bu Ankara hükümetine dışarıdan ilk bakan göz kim oluyor? O göz aslında yepyeni bir rejim kurmuş olan Sovyet Rusya'nın elçisi Semyon Ivanoviç Aralov. Evet, Aralov. 1921'in sonlarında bizzat Lenin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen bu Rus asker ve diplomat, dönemin perde arkasını okumamız için elimizdeki en kritik tanıklardan biri. Aralov'un hatıratı çok değerli gerçekten. Çünkü o dönemin sadece soğuk askeri stratejilerini değil, diplomasinin insani yüzünü de gösteriyor bize. Aralov'un notlarında beni en çok şaşırtan detay neydi biliyor musun? Neydi? Büyükelçi sıfatı taşıyan birinin 1922'nin başında Mustafa Kemal'le birlikte bizzat savaşın cephelerini gezmesi. Kesinlikle sıra dışı bir durum. Üstelik sadece gözlem yapmakla da kalmıyor, cephedeki ihtiyaçları analiz edip ordunun acil bir matbaaya ihtiyacı olduğunu fark ediyor. Matbaa meselesi çok kritik. Bak o dönemin yokluk şartlarında bu devasa bir servet. İlk bakışta ordunun silaha, cephaneye ihtiyacı var diye düşünürsün ama matbaa diyor. Bu muazzam bir vizyon. Çünkü bilgi savaşını kazanmak, halkı örgütlemek zorundalar. Ve bu destek sadece parayla da sınırlı kalmıyor. Evet, Aralov'un düzenlediği o etkinlikler falan var. Diplomasinin halka dokunan o sıcak yüzünü Ankara'da görüyoruz. 1 Mayıs 1922'de elçilikte bir işçi bayramı kutlaması organize ediyor Aralov. İnanılmaz bir sahne o. Düşünsene, Ankara'nın göbeğinde imalatı harbiye, yani o silah fabrikası işçileri, bakanlar, milletvekilleri hep birlikte aynı masada buluşuyor. Bu halkta büyük bir sempati yaratıyor haliyle. Yaratmaz mı? Mustafa Kemal ile Aralov arasındaki o diplomatik ilişki de zamanla kişisel bir dostluğa dönüşüyor. Hatta Mustafa Kemal ona üzerinde Aralov yoldaşa yazan imzalı bir fotoğraf hediye ediyor. Ama bir saniye, burada benim şeytanın avukatlığını yapmam lazım. Tabii, buyur. Uluslararası ilişkilerde hiçbir devlet diğerine sadece iyilik meleği olduğu için el uzatmaz. Özellikle de Sovyet Rusya gibi kendi rejimini oturtmaya çalışan dev bir güçten bahsediyoruz. Elbette. Bu ilişkilerin arka planında ciddi bir jeopolitik satranç ve çatışmalar dönüyor olmalı değil mi? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar bu konuda tarafsızlığını koruyor ve son derece dürüst davranıyor. Olaylar sadece toz pembe bir kardeşlik masalı değil. Tahmin ettiğim gibi Aralov'un hatıratı, o dönemin Başbakanı Rauf Orbay ile yaşanan ciddi diplomatik krizleri de anlatıyor. Sovyet ticaret temsilciliklerinin Ankara'daki faaliyetleri, genç Ankara hükümetinin kırmızı çizgilerine çarpıyor. bağımsızlık konusu çok hassas çünkü. Aynen öyle. Yardım alsa bile taviz vermiyor Ankara. Ve Rauf Orbay ile Aralovov arasında derin bir diplomatik soğukluk yaşanıyor. Yani masada katıksız bir devlet aklı var. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Doğudan bakan bir Sovyet diplomatının manzarası bu. Peki ya batılı gözlemciler, batılı entelektüeller, yazarlar bu savaşı nasıl görüyordu?
Orada Arnold J. Toynbee'nin hikayesi var ki tam bir aydınlanma, daha doğrusu şok anı. Toynbee tam bir klasik batılı bakış açısına sahip başta, değil mi? Hatta Ermeniler hakkında o mavi kitabı yazan kişi o. Ta kendisi, Oxford kültüründen gelen Helen hayranı klasik bir İngiliz tarihçisi, 1921'de Yunan-Türk Savaşı'nı kendi deyimiyle Yunan medeniyetinin ilerleyişini izlemeye gidiyor. Fakat sahaya inince işler değişiyor. Yalova ve İzmit civarında o şatafatlı medeniyet fantezisi İskambil kartları gibi yıkılıyor adamın. Kesinlikle. Yunan ordusunun Müslümanlara yönelik katliamlarına bizzat kendi gözleriyle şahit oluyor orada. Ve bunun sonucunda o meşhur kitabını yazıyor. Evet, Türkiye ve Yunanistan'da Batı Meselesi adlı kitabı yazıyor. Yunan irredentizmini, o yayılmacılığını o kadar sert eleştiriyor ki, Hatta bu yeni Türk yanlısı tutumu yüzünden akademik pozisyonunu kaybediyor adam. Korees kürsüsünden oluyor. aynen öyle. Burada büyüleyici olan şey şu aslında, Toynbee bu çatışmayı sadece sıradan bir savaş olarak görmüyor. O bunu bir medeniyetler çatışması olarak okuyor. Evet, o milliyetçilik virüsü teorisi. Tam olarak o. Batı'nın milliyetçilik fikrinin yakın doğuya bulaşarak yıkıcı bir virüs etkisi yarattığını savunuyor Toynbee. Müthiş ve entelektüel isyan aslında bu. Batı'nın kibrinin içeriden çatırdaması. Hazır kibir çatırdamışken, ünlü Amerikalı yazar Ernest Hemingway'i de bu sahneye davet etmezsek olmaz. Hemingway'in o dönemki notları edebiyat tarihine geçecek cinstendir. 1922'de Toronto Star için savaş muhabiri olarak İstanbul ve Trakya'ya geliyor ve Batı'nın o romantik, sihirli doğu efsanesini daha ilk satırlarında yerle bir ediyor. Parlak beyaz minareler falan yok onun metinlerinde. Yok tabii. Kirli beyaz mumlar diyor minareler için. Fareler, sarhoş kahkahalarıyla dolu boğucu bir İstanbul tasvir ediyor. Hemingway siyasetle, o Londra'daki Paris'teki büyük satranç oyunuyla ilgilenmiyor zaten. O, savaşın sıradan insanlarda ve hayvanlarda yarattığı yıkıma odaklanıyor. Özellikle Trakya'daki mülteci yürüyüşünü anlatışı tüyler ürpertici gerçekten. Evet, dize kadar çamur içinde, hayvanlarıyla birlikte yürüyen insanlar. Arabada doğum yapan o kadın tasviri mesela. Ne kadar çarpıcıdır. Ve Hemingway hiçbir tarafı tutmuyor yazılarında. Yunan askerini suçlamıyor mesela. Asıl suçlunun o savaş çığırtkanı hükümetler ve dış güçler olduğunu ima ediyor okuyucuya. Tam bir tarafsızlıkla acıyı resmediyor. Zaten sahada çamur, kan ve gözyaşı devam ederken en nihayetinde savaşın sonu diplomasi masasında belirlenecek. Evet, birinci ve ikinci İnönü, Sakarya ve ardından 22'de İzmir'in geri alınmasıyla savaş fiilen bitiyor. Peki bu durum uluslararası masada o yüksek diplomaside nasıl yankı buldu? Burada sahneye İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon çıkıyor. Kibirli ama inanılmaz zeki bir adam. Çanakkale, yani Çanak krizi sırasında çok kritik bir rol oynuyor Curzon. Kesinlikle. Muzaffer Türk birlikleri ilerlerken Lloyd George ve Churchill savaş tehdidinde bulunuyor. Yeniden savaşmak istiyorlar. Ama Curzon karşı çıkıyor onlara. Çıkıyor. Çünkü yeni bir savaşın felaket olacağını görecek kadar gerçekçi bir diplomat. Sonuçta da Curzon'ın en parlak anı dediğimiz Lozan Konferansı toplanıyor. Lozan'da barış sağlanıyor, Türk egemenliği geri veriliyor ve boğazların özgürlüğü teminat altına alınıyor. Bir imparatorluğun yıkıntılarından modern bir cumhuriyet doğuyor resmen. Modern Cumhuriyet'in inşası demişken, elimizdeki o İngiliz yazar Andrew Mango'nun Atatürk biyografisine de değinmek lazım. O kitap efsaneleri yıkması açısından çok değerlidir. Genelde liderler kusursuz azizler gibi anlatılır ya. Evet, Mango öyle yapmıyor. Devasa kurgu birikimlerini gerçeklerden ayırıyor. Atatürk'ün laiklik, kadın hakları ve Latin alfabesi gibi devrimlerinin moderniteyi nasıl getirdiğini anlatıyor ama Ama aynı zamanda onun otoriter yapısını da gizlemiyor, değil mi? gizlemiyor. Kararlı, yeri geldiğinde tavizsiz ve pragmatik bir lider portresi çiziyor. İşin gerçeği de budur zaten. Tüm bu zorlu inşanın ardından Amerikan diplomatik karşılaşmalarından kalan çok hoş bir detay var elimizde. Savarona yatı. Evet, Savarona'nın hikayesi çok zariftir. Atatürk tarafından son günlerinde kullanılan bu devasa Amerikan yapımı yat, 1951'de Türk Deniz Harp Okulu'na devrediliyor. Ve bir eğitim gemisi, uluslararası bir iyi niyet elçisi haline geliyor sularımızda. Savaştan ve yıkımdan çıkmış bir ulusun, dünya denizlerinde barışçıl bir sembolle boy göstermesi, bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Nedir o soru?
Bir ulusun kimliği böylesine çok cepheli devasa çatışmaların ateşinde dövülürken dışarıdan bakanların bu kimliği nasıl algıladığını düşünmek lazım. Kesinlikle. Dinleyenimiz için söylüyorum, şu an okuduğun haberlerin veya tarih kitaplarının o gözlemcinin yani bir Sovyet diplomatın, bir İngiliz tarihçinin veya Amerikalı bir romancının kendi arka planından nasıl etkilendiğini fark ediyor musun? Bu çok yerinde bir tespit. Bugünü toparlayacak olursak İbni Batuta'nın o misafirperverlik notlarından başladık. Sovyet Aralov'un 20 bin liralık o stratejik matbaa bağışına uzandık. Toynbee'nin kariyerine mal olan medeniyet analizini, Hemingway'in çamurlu Trakya yollarındaki o mülteci tasvirlerini konuştuk. Ve nihayet Curzon'un Lozan masasına uzanan bu derinlemesine incelemeyi toparladık. Dolu dolu bir dosya oldu gerçekten. Sana veda etmeden önce zihninin bir köşesine şu düşünceyi bırakmak istiyorum. Sadece kendi kendine düşünmen için. Toynbee, Batı'nın ulus devlet ve milliyetçilik kavramlarının yakın doğuya bulaşan ve yıkıma yol açan bir virüs olduğuna inanıyordu. Hemingway ise bu çatışmanın sıradan insanlarda bıraktığı o silinmez, trajik izleri belgeledi. Peki ama çok uluslu bir imparatorluğun küllerinden doğan yeni bir ulus, o eleştirilen batılı ulus devlet kavramlarını alıp kendi modern laik kimliğini inşa etmek için başarılı bir şekilde uyarladığında ne olur? Çok sağlam bir soru. Bu durum Toynbee'nin medeniyetler çatışması teorisini haklı mı çıkarır, yoksa o teoriyi tamamen çürütüp yepyeni bir sentez mi yaratır? Bunu kendi başına bir düşün. Bugünkü derinlemesine incelememize bize katıldığın ve zaman ayırdığın için teşekkürler. Görüşmek üzere.